Kronik burun tıkanıklığı, yani sürekli burun tıkanıklığı olan bir kişinin gerçekten tedavi olması gerekiyor mu? Burun tıkanıklığı yaşayan hastaların en sık karşılaştığımız sorunu ise burun açıcı spreylere olan bağımlılıkları. Başlayayım mı Brayden? Başlayabilirsiniz yoksa. Niye başta demiyorsun deminden beri? Başlayabilirsiniz. Pili yiyoruz lan. Deneme bir. Ha. Başlayabilirsiniz. Neyi deneme işte? Çekeceğiz, bitecek. Deneme yok. Çekim bir. Deneme Çekim yapıyoruz bir. sonraydı. Başlıyorum. Başlayın. Herkese merhaba. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu videonun ana konusu burun tıkanıklığı ama kronik burun tıkanıklığı yaşayan kişiler için çektik. Sorulan sorular arasında çok sık geliyordu bu. Sürekli burnum tıkalı, hiç nefes alamıyorum. Neden kaynaklanabilir, nasıl tedavi edilebilir? Bunun cevaplarını verelim diye buradayız. Şimdi öncelikle kronik burun tıkanıklığı demek sürekli devam eden ya da sık sık tekrar eden burun tıkanıklığı şikayeti anlamına geliyor. Burun tıkanıklığının tabii mevsimsel olanları daha çok alerjik nedenler çağrıştırıyor bize ama yıl boyunca hiç nefes alamıyorum ya da sadece burnumun bir tarafından nefes alamıyorum gibi şikayetleriniz var ise aklımıza daha çok mekanik tıkanıklıklar geliyor. Mekanik tıkanıklık ne demek? Burnumuzun ortasında bir duvar var. Biz buna septum diyoruz. Bu duvar burnumuzu iki deliğe ayırıyor. Sağ ve sol burun deliği. Sürekli aynı taraftan burun tıkanıklığı yaşayan kişilerde mekanik olarak, yani orta duvarda bir eğrilikten kaynaklı ya da yan duvardaki burun etleri dediğimiz konkalarımızın şişmesinden kaynaklı, büyük olmasından kaynaklı bir tıkanıklık aklımıza geliyor. Orta duvardaki eğriliğe septum deviasyonu, kısaca deviyasyon diyoruz. Halk arasında bu devalüasyon kelimesiyle çok karıştırılıyor. Devalüasyon değil, deviyasyon, yani eğrilik anlamına gelen bir bozukluktan bahsediyoruz burada. Tabii burun tıkanıklığı aynı tarafta oluyor diyoruz ama bazen de karşı tarafında, yani o eğriliğin karşı tarafındaki etin şişip o boşluğu doldurmaya çalışmasıyla diğer tarafta tıkanabiliyor. Ancak bu tip tıkanıklıklar, mekanik tıkanıklıklar, mekanik sorun ortadan kaldırılmadan giderilemediğinden dolayı tedavileri de cerrahi. Yani biz burun deviyasyonlarının eğriliklerini düzeltmeden sizin rahat nefes almanızı sağlayamıyoruz. Bu arada altını çizmek istediğim çok önemli bir konu var. Her deviyasyon, her eğrilik aslında ameliyat gerektirmiyor. Neden? Çünkü eğri görüyoruz burun orta duvarını ama havanın akışına engel olmuyor. Bu tıpkı virajlı bir yolda gidermiş gibi düşünün kendinizi. Yol açık, tıkanıklık yok ama yol virajlı. Olsun. Arabamız gidiyor ve yola devam ediyoruz. Bu da aynı şekilde hava yolu için geçerli. Hafif eğriliklerde eğrilik var, deviyasyonunuz var. Sizi muayene eden bir doktor deviyasyonunuz var diye sizi bilgilendirmiş. Ancak gerçekten çok ciddi bir tıkanıklığa yol açmayabilir. Mekanik tıkanıklık oluşmaz ancak beraberinde fonksiyonel olarak işte alerjik rinit dediğimiz alerjik bir probleminiz vardır. Burun etlerinin şişmesine yol açmıştır, mukozanın şişmesine yol açmıştır ya da kronik sinüzitiniz vardır. Bunlar artı olarak tıkanıklığa yol açtığı için istediğimiz kadar o deviyasyon, yani eğriliği düzeltelim, kronik tıkanıklık sorununuzu çözemeyebiliriz. Bazı insanlar çünkü deviyasyon ameliyatı oldum, hiçbir işe yaramadı, nefes alamıyorum hala diyorlar. Çünkü sadece tıkanıklığa neden olan şey deviyasyonunuz değildi büyük ihtimalle. Artı nedenler vardı ya da sadece artı nedenler vardı, onların tedavi edilmesi gerekiyordu. Mevcut olan eğriliğiniz düzeltildi ama tıkanıklığa yol açan ana neden düzeltilmediği için şikayetleriniz geçmedi diye düşünüyoruz bu tip durumlarda da. Kronik burun tıkanıklığı, yani sürekli burun tıkanıklığı olan bir kişinin gerçekten tedavi olması gerekiyor mu? Bu normal bir durum mu? Bu normal bir durum değil. Tedavi olmanız gerekiyor çünkü burnunuz çok fonksiyonel bir organ. Burundan aldığımız hava ile ağızdan aldığımız hava arasında ciddi bir kalite farkı var. Burnun görevleri dediğimiz işte havanın ısıtılması, nemlendirilmesi, tozlardan, yabancı maddelerden süzülmesi gibi işlevlerden mahrum kalıyorsunuz ve ağzınızdan nefes almak zorunda kalıyorsunuz. Bu dolayısıyla sık sık boğaz kuruluğu, boğaz enfeksiyonları, akciğer enfeksiyonları, alt solunum yolu rahatsızlıkları gibi bir takım hastalıklara gebe bir durum. Dolayısıyla burun tıkanıklıklarının çözümlenmesi gerekiyor. En kolay nasıl anlıyoruz kronik bir burun tıkanıklığı sorunu yaşadığınızı? Uykuda anlıyoruz. Çünkü uykuda aslında çok efor yapmadığınız için daha az soluğa ihtiyacınız var. Dolayısıyla uykuda da ağzı açık uyumak zorunda kalıyorsanız, sabahları boğaz kuruluğuyla uyanıyorsanız
bir burun tıkanıklığı sorunu yaşıyorsunuz demektir. Tabii sorun her zaman burunda mı oluyor? Sorun her zaman burunda da olmayabilir. Küçük dil, yumuşak damak, solunumun diğer bir alt basamakları dediğimiz basamaklarında da tıkanıklık nedeniyle burun tıkanıklığı, horlama, nefes durması gibi sorunlar yaşıyor olabilirsiniz. Evet, nasıl çözüyoruz? Önce ikiye ayırıyoruz. Fonksiyonel sorunlar, mekanik sorunlar. Mekanik sorunları cerrahi yardımıyla çözüyoruz. Yani eğrilik varsa eğriliği düzeltiyoruz. Burun etleri büyümüşse onları küçültüyoruz. Kronik sinüziti olan hastalarda sinüslere giden yollarda bir tıkanıklık varsa onların genişletilmesi için cerrahi yaptığımızda oluyor. Altta yatan alerjik nedenlerden kaynaklanıyor ise alerjik tedaviler, antialerjik tedaviler ya da işte kronik sinüsitiniz varsa artı olarak bununla ilgili antibiyotik, hava kanallarını açıcı bir takım spreyler, tedaviler ekleyerek sorunlarınızı çözüyoruz. Sürekli burun tıkanıklığı yaşıyor iseniz evde neler yapabilirsiniz? Size en az zarar verecek ve faydası dokunabilecek en basit önlem aslında tuzlu suyla burnunuzu yıkamak olabilir. Çünkü tuzlu suyla burnunuzu yıkadığınızda burun içerisindeki şişmiş olan ya da enfekte olan mukoza büzüşüp hava yollarının açılmasını sağlayacak. Ne kadar tuz eklemeliyiz suya? Deniz suyu kıvamında deriz genellikle. Temiz bir su, yani kaynamış, soğumuş, çaydanlığın altındaki suyu kullanabilirsiniz. Bir bardak suya bir tatlı kaşığı suyu karıştırıp burnunuzu onunla yıkarsanız çok büyük ihtimalle bir 5 dakika içinde burnunuz açılmaya başlayacak, daha rahat nefes almaya başlayacaksınız. Tabii bu sürekli tekrar eden hastalıklarda sürekli tuzlu suyla yıkamanızı önermiyoruz. Mutlaka bir kulak burun boğazcıya görünmeniz gerekiyor. Kulak burun boğaz doktoru sorunun nereden kaynaklandığını anladıktan sonra tedavi konusunda sizi doğru bir şekilde yönlendirecek. Burun tıkanıklığı yaşayan hastaların en sık karşılaştığımız sorunu ise burun açıcı spreylere olan bağımlılıkları. Bana çok hasta geliyor. Doktor bey, sürekli sprey kullanmak zorunda kalıyorum. İşte gece yatmadan önce sıkıyorum. Gece yarısı uyanıyorum, tekrar sıkıyorum. Sabahleyin sıkıyorum. Çantamda bir tane var, arabada bir tane var. Evde başucumda mutlaka bir tane spreyim var gibi. Bu spreyler, yani burun açıcı spreyler aslında bağımlılık yapan ilaçlar. Ve ciddi bağımlılık yapıyorlar. Sadece psikolojik bağımlılık değil, bildiğiniz madde bağımlılığına dönüşüyor olay. Dolayısıyla bu spreylerin kullanılması, uzun süre kullanılması zararlı. En sık gördüğümüz zarar nedir derseniz, birincisi bağımlılık, ikincisi koku alma bozuklukları, burun mukozasında ciddi tahrişe neden olma gibi bir yan etkileri var. Zaman içerisinde çok sık uzun kullanıldıklarında burun orta duvarında tahribata yol açıp burada deliklere bile yol açabilirler. Dolayısıyla bu spreyleri uzun süre kullanmanızı istemiyoruz. Ancak doktor gözetiminde kullanmanız uygun. Enfeksiyon sırasında bir üst solunum yolu enfeksiyonu geçirirken, bir sinüzit atağı geçirirken tabii ki kullanmanız gerekebilir. Bazen orta kulak iltihabı olan hastalarda, sık tekrarlayan hastalarda kullanırız. Kimi zaman uçak yolculuklarından önce öneririz ama sürekli kullanmayı önermiyoruz. 5 günden daha fazla kullandığınızda ise ilaç dozunu istemeye başlıyor. Vücut ona bağımlı hale geliyor ve bu spreyi sıkmadan nefes alamaz hale geliyorsunuz. Spreylerden kurtulmak mümkün. Eğer 3 gün dişinizi sıkarsanız 3. gün sonrasında artık nefes alabilir hale gelirsiniz aslında ama her zaman o kadar kolay olmuyor. Söylemek kolay, uygulamak zor. Dolayısıyla biz bir takım ek tedavilerle yardımcı oluyoruz. O spreyin yerine koyabileceğimiz başka spreyler var. Artı olarak Rhinolite dediğimiz ışık tedavileri uyguluyoruz. Bu tuzlu su yıkamada bayağı bir işe yarıyor aslında ama siz olun, o spreylere alışmayın. Burun açıcı spreylerle nefes almaya çalışmayın uzun süre. Bu videonun esas amacı kronik burun tıkanıklığı, yani sürekli burun tıkanıklığı olan kişilerin nasıl tedavi olabileceği, onları nasıl yönlendirmemiz gerektiğiydi. Genel olarak kronik olarak burun tıkanıklığı yaşıyorsanız altta yatan mekanik sebebin ortadan kaldırılması, yani bir cerrahi işlem gerektiği gibi bir çözüm üretebiliriz. Ya da bir fonksiyonel sorun varsa, kronik sinüzit, alerjik rinit gibi bulunduğunuz ortam, çalıştığınız ortam, mevcut alerjen, çevrenizdeki alerjen miktarı, bunların hepsi aslında kronik burun tıkanıklığının sebepleri arasında. Tabii ki işinizi değiştirmeniz çok kolay olmayabilir ancak önlem alabilirsiniz. Mesela partikül sayısı çok fazla olan bir iş yerinde çalışıyorsanız maske kullanabilirsiniz. Ya da iş ortamında görev değişikliği talep edebilirsiniz. Daha az maddeye maruz kalınan farklı bir göreve alınabilirsiniz. Böylece burun tıkanıklığı sorununuz da ortadan yavaş yavaş kendiliğinden kalkabilir. İkinci bir önemli olan nokta ise evdeki hayvanlarımıza karşı ya da çevremizdeki alerjenlere karşı olan duyarlılığımız. Böyle bir durum var ise ilaç kullanımınız ya da bir takım kronik alerji tedavisinde kullandığımız diğer yöntemleri uygulamamız işe yarayabilir. Evet,
Bu videodan fayda gördüyseniz, cevaplarınızı aldıysanız aşağıya yorumlarınızı bekliyorum. Eğer cevaplamamı istediğiniz farklı sorular varsa lütfen onları da yorumlara yazın ki bir sonraki videoda onları da yanıtlayalım. Görüşmek üzere.